Arkadaşlar dün Kaş yoluna doğru inerken, Antalya Kaş yoluna inerken yaklaşık 30 kilometre kala karavan sol taraftaki jant lastiği kopardı, bijonlardan ayırdı. Ve tam böyle rampayı inerken tekerleği savurdu. Yaklaşık 30 metre kadar uçurumdan aşağı indi jant lastik. Sola dönerken sol lastik, pardon, sağa dönerken sol lastik uçtuğu için arabayı savurmadı şansımıza. Durduk. Bir yaklaşık 10-15 metre kadar sürüklendik ve durduk. Sonrasında aşağı inip jant lastiği aldım. Şöyle fotoğraflarla göstereyim. Bir de kısa video var. Dikey çekmiştim, onu izleteyim. Evet gençler, jantı fırlattık. Şöyle uçuruma yuvarlandı. Son hali. Alican diye bir arkadaş geldi sağ olsun. Demre tarafından. Bize yardımcı oldu. Yaklaşık 4-5 araba geldi yardım etmeye. Sayılarımız gitgide artıyor. Beş araba olduk. Bir mobil lastikçi yine yerli halktan geldi ve yardımcı oldu. Aslında bende yedek jant lastik vardı, kriko vardı, bijon anahtarı vardı. Buna rağmen tabii janttan ayırdığı için bijon yoktu ve yol yardım çağırmak zorunda kaldık. Yola kaldık abi. Aslında burada yani lastikçinin söylediği kısa bijon ve dışarıdan bijon kullandıkları için zamanla bu atıyor ve lastikler kopuyor. Yerli karavanların birçoğunda bu sorun yaşanıyormuş. Bundan dolayı bijonu içten atın, dışarıdan somonla şey yapın dediler. Dün işlem yarım kaldı. İçten somon atıyor şimdi lastik jant yerinden çıkmasın diye. Bu yüzden tekrar kamp alanına gittik ve lastik tamir alanına geri geldik. Bu şekilde tutturdu. Böyle bir uygulama. Burası koptuğu için buradan ayırdı. Bakın bu sacı da dağıttı. Burayı bir şekilde düzelttireceğiz. Ve burada bir tane bijon eksik. Bu kopan taraf bu taraf. Burada bir tane bijon eksik şu an. Su depomuz yarım doluydu. Burada klima da vardı. Yani yük biraz buraya binmişti açıkçası. Ama buna rağmen yerli karavan olduğu için tabi kopardı, hatta herhangi bir tutucu bir şey de yok. Diğer taraftaki bijonlar da esnemişti bu arada yani. Yol gittikçe sağa sola döndükçe bijonlar gevşiyor. Ara ara inip kontrol etmek gerekiyormuş. Başımıza böyle bir durum geldi. Karavanla uzun yola gidecek arkadaşlar için tavsiyemdir. Kesinlikle jant lastik ayrıca alın. Çünkü lastik patladığında farkına bile varamıyorsunuz. Benimki bir anda jantı ve lastiği fırlattığı için ben hemen fark ettim. Aileyle oturdu karavan. Jant lastik, bijon anahtarı, yedek bijonlar, kriko, bunlar kesinlikle olması gerekiyor. Bu şekilde bir durum atlatmış olduk. Tabii özellikle uzun yol yapacak arkadaşlar, sağlı sollu çok dönemeçli yollara gidecek arkadaşlar, ara ara jantlarını, o bijonlarını kontrol etsinler. Bijon anahtarıyla bir sıksınlar, baksınlar. Çünkü gevşedikçe anlaşılmıyor, bir anda koparıyor, atıyor. Bu problem gerçekten çok yaygın bir problem. Bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Bilgilendirme yapmak istedim. Herkese kazasız sürüşler dilerim. Kazasız tatiller dilerim.